Sana bir şey söyleyeyim mi? 5 evim olsun, hepsini satar yine gezerim, Yine yerim. yerim değil mi? Hiç düşünmem. Sahile motorla sadece 10 dakika falan sürüyor ve kişi başı ödediğimiz para 1250 TL. Ama yaşadığını hissetmiyor musun yeni bir yer Fazlasıyla gördüğünde? hissediyorum. Yalnız çok güzelmiş Sezer ya. Renk de çok iyi şu anda. Meksika'da aç kalmak imkansız. Bu nasıl tulum ya? Hiç böyle bir şey beklemiyordum mesela. Bak kaldığımız yer buraydı. O yüzden böyle şaşkınlıkla çıktık buradan. Bizim Akyaka'ya benziyor suyun rengi. İnanılmaz güzel. Şuraya bakın. Harika görünüyor. Yani böyle ilk girdiğinizde anlayamıyorsunuz nereye geldiğinizi. Hadi siz ekranlarınızın başında iyi seyirler. Bize de tulumun altını üstüne getireceğimiz bir gün olsun. Hoş geldiniz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Fehriban. Dünya turumun Meksika ayağının artık bence son durağını diye tahmin ediyorum. Bilemeyiz çünkü sonra nereye gideceğimizi biz de bilmiyoruz. Kervan yola dizilir. Tulum ayağına hoş geldiniz. Hatırlarsınız ülkeye girerken yine birazcık heyecan yaşadık. Ne yazık ki Türklerin Meksika'ya girerken yaşadığı o sorgulanma sürecine neredeyse giriyorduk. Derken önce ülkenin en turistik yeri Cancun'a gittik. Sonra Isla Mujeres'e geçtik. Sonra Playa del Carmen'e gittik. Cozumel'e gittik. Şimdi de buraya geldik. Bu bahsettiğim turda yaklaşık 2 haftamızı aldı. İşte bugünden itibaren Meksika'nın en ünlü partilerinin olduğu, Şeyma Subaşıların özellikle Türkiye'de ünlü ettiği, özellikle buradaki mimarisiyle nam salmış plajlar bölgesi, oteller bölgesiyle birlikte Tulum'da gerçekten gelmeye değer mi, değmez mi? Hep birlikte bunu tecrübe edeceğiz. Benim de ilk defa buraya gelişim. O yüzden ben de çok heyecanlıyım. Ben de birçok şeyi bilmiyorum. Tek anladığım şey buranın 2 yüzü varmış. Bir plajlar bölgesi, bir de merkez bölgesi. Şu ana kadar onu tecrübe ettik. Biz böyle bir yerde kalıyoruz. Böyle rezidansın içerisindeyiz. Sahile motorla sadece 10 dakika falan sürüyor. Ve kişi başı ödediğimiz para 1250 TL. Bir önceki bölümün sonunda anlatmıştım. Detayları açıklamaya bırakacağım, oradan bakarsınız. Ve inanamadık, dedik burası nasıl Tulum? Sonra sahile gittik. Bir tane gömleğe, tişörtü 190 dolar alıyorlar. Aa dedik, tamam Tulum'a geldik. Neyse, bu bölümde işte gerçek anlamda Tulum'un her şeyini sizlerle paylaşacağım. Bu arada ses ve görüntü yine harikadır muhtemelen. Çünkü yeni kameramızla çekiyoruz ve şu ana kadar her şey çok güzel gidiyor. O yüzden Şimdi yeni kameramanın nasıl? kameramanımızla karın tokluğuna çalıştırıyorum Sezer'i. Sağ olsun geniş açılı çekebiliyor böylece. Şimdi siz koltuğunuzun başına rahat rahat oturup bu bölümü izliyorsunuz ya, bir durdurun, tamam mı? Şöyle bir YouTube'a girin. Şuraya Bir Hayalin Peşinde diye bir çocuk var. Onun ismini yazın. Sonra kanalına gelin. Şöyle bir bildirimleri, ben tabii ki abone olduğum için. Kendi kanalıma abone değil miyim ben yoksa? Nerede ki? O yazmaz. Yazmıyor değil mi? Kendi kanalım olduğu için. Abone olun, bildirimleri açın, bir yorum, bir de beğeniyi patlattınız mı var ya, ondan sonra devam edebilirsiniz. Çaylar, çekirdekler hazırsa ya da kahvaltıda bizi izliyorsanız. Heyecanlıyız, yüzümüzden de anlaşılıyor. Çünkü bugün ülkedeki 6000'den fazla cenote'ye de gideceğiz Sezer'le beraber. Plajlarına gideceğiz, harika tabiatına aşık olacağız. Güzel yemekler yiyeceğiz. Kafamız eserse gece hayatına gideriz. Çünkü biz alkolü de bıraktık, gece hayatını. Ondan sonra her şeyimiz tam anlamıyla full fokus iş ve aşk. İş. Aşk mı? Aşkı sonra bulursak devam edecek. Nerede oğlum bu aşk? Hala aşkı arıyoruz. Ondan sonra eğlenceli bir gün olacak. Hadi siz ekranlarınızın başında iyi seyirler. Bize de önce kahvaltıyla bir güne başlayacağımız, sonra da Tulum'un altını üstüne getireceğimiz bir gün olsun. Çok enerji doluyum bugün, çok ilginç. Burası bana çok iyi geldi. Tulum vibe. Vallahi öyle. Buna Tulum vibe diyorlar. Şeyma Subaşı boşuna pizza mutlu etmez dedi. Burada yediği pizzalar Mutlu etmiş değil mi? Evet. Darısı başımıza hadi. bize kardeşim. Ya kardeşim, biz 1250 TL'ye buraya nasıl kalmayı başardık? Bana hala Yani böyle güzel bir lokasyonda, böyle bir güzel çevrede, içinde çamaşır makinesinin, kahve makinesinin ve aynı zamanda çift kişilik yatağın, 2 tane de banyosu olan Bir- 12 yani- banyo var ya. evet, çok uygun. Çok ucuz. Hani bir de biz böyle anlatırız yolda da, buraya gelmeden önce hep Sezer'le şeyi konuştuk. Kanka nasıl, pahalı mı, ucuz mu? Ona göre önden planlayalım. Şoktayız. Bakalım bizi neler bekliyor daha. Yani baktığında Cancun ve Del Carmen'de kaldığımız konaklama bence Evet. hemen hemen aynı standartlardaydı. Orada neredeyse 2 katına yakın Evet. ödedik. Ama burası daha ünlü. Yani biz Bodrum'a geldik Şöyle, şu an. Orası Marmaris'ti mesela. Bizim geldiğimiz tarih festivalin dışında olduğu için biraz. Sen bir de festivalde Bir geldin. de festivalde 3x gör. Ondan sonra gördün mü? O bile Doğru. uygun lan 3x'i. Bir kere 1200, 7.500 3 kere çarp TL. kankam. 3500 desen. 200 dolar.
Oğlum 200 dolara şu an Türkiye'de, bak yemin ediyorum sana, İstanbul'da En çok yoğun kötü yerde dönemde. kalıyorsun ya. O yüzden Peki bakalım. kalabilir misin 200 dolara böyle bir yerde? Yazın kalamaz. Yazın kalamaz. Evet, Çok zor. çok Tek zor. oda veriyorlar. Kaldığımız yer buraydı. O yüzden böyle şaşkınlıkla çıktık buradan. Yine her geçişimizde heyecanlanıyoruz. Böyle bir şey var. Lüksü hissediyorsunuz. Böyle tesisler kurmuşlar. Yemeğe gidiyoruz. Hadi kahvaltıya. Bak şimdi diyelim Meksika'ya geldiniz. Güvenecek bir adam lazım size. İşte Necati var. Sezer. Tabii ki Türk yok. Türk yok. Sezer'in burada bir arkadaşı var. Bak onun da şöyle bir hesabı var. Kankam gösterebilir Gözüküyor misin? mu? Maya 1 Travel diye Instagram'ını biz bırakırız. Oradan açıklamadan da bakarsınız. Hep böyle oluyor ya. Tam Evet, çekim tam yapacağımızda. çekim, evet. Çocuğun adı Adrian. Tanıtayım ben biraz. Ha, evet olur. 10 numara çocuk. 3 sene önce geldim ben burada. Motor kiralamak için yer arıyorum. Biliyorsunuz Meksika hani hep duyduğunuz dizilerde, filmlerde tehlikeli Evet. yer diye. Adrian'ı online olarak buldum. Güzel yorumlar yazmışlar. Sağ olsun motoru getirdi. Getirdikten 3-4 gün sonra da dedi ki ya bro dedi, sen burada teksin dedi. Gelsene maç izleyelim dedi. Hadi Fransa ya. Arjantin maçı. Ailesiyle hep beraber maç izledik falan. Hatta benim burada kalmama vesile oldular biraz da. 2 gün sonra güzel bir yemek verdiler bir villada. İşte şef mef geldi. Sağ olsunlar, çok yardımcı oldular. Şimdi de bize yine motorları verdi. Burada motor çok önemli gördüğünüz Evet. üzere. Çok da her yere pahalı. oraya gidiyorsun ve pahalı. Hani bulmuşken güvenilirine, sağlamını bulmanız Ya bir de gerekiyor. sadece motor olarak değil. Adrian'la biz mesela o Çinitse'ye gitmiştik ya önceki bölümde. Onu da o organize etti. Tabii. Hani eğer Meksika'ya geleceksiniz yazın Instagram'dan Deniz'e Sezer'in selamı var deyin. Yardımcı olur. Düzgün 10 numara çocuktur, bizdendir. Sadece Türkçe konuşmuyor. Aynen. İngilizce bilmeniz lazım. Niye bunu söylüyoruz? Gel gösterelim. Biz şimdi 2 tane motoru aldık böyle. Burada motor yoksa hiçbir yere gidemiyorsun. Evet. Uber çalışmıyor. InDriver biraz çalışıyor. Fiyatlar da hep fahiş. İndi bindi 10 dolardan başlıyor. Motoru da 30 ila 50 dolar arasında kiralıyorsun yoğun döneme göre. Düşünün yani buradaki fiyatları. Böyle bir 2 motor aldık ki her yere gidebilmemiz kolay olsun. Detayları açıklamaya bırakırım. Oradan bakarsınız. Hadi. Hadi gidelim. Tulumun yolları taştan. taştan. Sen çıkardın beni baştan. Aynen. Çünkü Allah kahretmesin yola bakar mısınız? Her Yani yerde villa var ama her yer tozlu. Hala aynı. biliyor musun? bu nasıl tulum ya? Hiç böyle bir şey beklemiyordum mesela. Bak milyon dolarlık yerden çıkıyorsun. Kendi burayı muhteşem bir şekilde dizayn etmiş. Tam Latin kafası. Yola bakan yok. Çöp içinde derler ya tabiri caizse. Bu tozu toprağa hazır olun. İmar yok başkanım. Buranın belediye başkanı çalışmamış. Hep yemiş belli. yok. Hadi gel. Ve Meksika'da kartellerin peşine düştüğü adamı bulduk. Sezer Yılmaz yanlış park etmeden dolayı şu an kartellerle uğraşmak zorunda kaldı. Anlamasınlar da biz de İzmir'den geliyoruz. Tepecik Mahallesi'nden. Boş değiliz. Aklını alırım onları. Bak bunu niye söyledim? Şimdi burada bir park sistemi var. Kafanıza göre her yere park edemiyorsunuz. Aracınızı çekiyorlarmış. Bunu uyararak söylüyorlar zaten. Cezalar nasıl işliyor diyebiliriz? Yani biraz burada şey var. Resmi Eğer ve gayri resmi mi? polis yakaladı seni, cezayı yazacak. Polisle eğer anlaşabilirsen Bali'deki gibi hani ya abi yapma gözünü seveyim al 300-500 Ah. bizi sal dersen belki salar. Sonuçta Meksika burası. Burada şimdi bir şey daha öğrendik. Hazır mısınız? Gençler Meksika'ya geldiğinizde Meksika'ya giriş 101. Artık yavaş yavaş öğrenirken karteller peşimizde. Kartel olayları çok başka. Evet çok dinlendirmeyelim. Bundan Yani- sonra buna K diyeceğiz. Sana diyelim. Evet. lütfen. Kim olduğunu bilirsin sen. Bu bir örgüt gibi geçiyor. Bu örgüt geçtiği için de hani belki YouTube buna şey diyebilir. Kardeşim siz ne anlatıyorsunuz deyip sarı dolar verebilir. Her şey olabilir. Senin hani başka bir E ile başlayan bir eleman var ya. Onun paylaşımını yaptığın gibi. Yani ben de Instagram'da o Ha, dizisini evet. izlediğiniz E Ceza isimli yemiştik. şahsı restore yaptım. Adam Ben müziğini koydum diye yedim. ben Batman'la benziyor diye o Mert de gitti ya Hayta He. paylaşmıştı önceden ilk onu. Direkt Onu yiyorsun paylaştım. ceza böyle Allah şeyler. Allah. Doğru söylüyor Sezer. Bir de burada isminlerinin anılmasını çok sevmiyorlar. Toplum diyeceksiniz ki ses çıkarmıyor mu? İstiyorsa çıkarsın. Yani bazı şeyler var. Resmi olmayan gayri resmi düzen olarak geçen. Bu da onlardan bir tanesi. Zorundalık. Zorundalık. Bu da var. Onların yönetiminde işte park olayı da mesela polis geliyor işte anlaşıyorsun sonuçta Meksika vesaire. Bunlar bu ülkenin yoğurt yeme şekli. Şimdi ama bunları biz şu an ne yapıyoruz? Ne derlerse eyvallah abim kral sensin. Biz kimiz ki biz köyden ketemizi yiyerek buralara geldik. Biz ne yapacağız takoyu kafasındayız. Ne yazık ki bunlara dikkat etmeniz gerekiyor.
Hani burada Meksiko City'ye gittim. İşte biz de Fethiye'den geldik, İzmir Tepecik'ten geldik derseniz Bir anda özellikle yok oralarda olursunuz. bir anda kaybederler sizi. Tabiri caizse. O yüzden Meksika'da şu ana kadar öğrendiğimiz şey hiçbir şeyi sorgulamıyoruz. Aynen. Ne derlerse eyvallah. Ama hiç hissedilen bir şey yok abi. Hiçbir şey hissetmiyorsun. Yani o yüzden içinizde rahat olsun. Gelecek olanlar korkmasın. İnsanlar çok iyi çünkü. Zaten burayı ona göre ayarladı bunlar. Cancun, Tulum, Playa del Carmen. Bunların özel olarak kontrol ettiği alanda Çok hiçbir güvenli, o şekilde yüzden. bir sorun yaşayamaz. Kimse burada silah çıkarıp bir şey yapamaz. Sadece birbirlerine yaparlarsa Evet. yaparlar. O da artık şans. Hani bizim ülkede de oluyor, başka ülkelerde de oluyor. Şans artık. Bu haberlerde de çıkıyormuş burada mesela. Turizm lekelenmesinde çok dikkat ediyorlar buna. Çünkü herhangi bir olay olduğunda ikisinin arasında örnek veriyorum. Arada turist oluyor mesela ya da halk oluyor. Sonuçta sen de orada olabilirsin. Korkuyorsun. Bu sefer tatile gelmek istemiyorsun. Aynen. Bunun olmamasını istiyorlar. Kimse istemez bunu. Ama burada böyle şeyler çok küçük ihtimal, çok küçük olabiliyormuş. Şimdi bir kahvaltıya doğru giderken size mahallemizi gösterelim. Bura bizim evimizden çıktığımızda geldiğimiz bir mahalle. Bakar mısınız şu düzene, temizliğe? Bak pırıl pırıl. Yemin ederim birçok yerden şu mahalle daha temiz. Çok güzel abi burası. Gerçekten yerleşke anlamında insanların hem sosyalleşebileceği alan vermişler, hem Planlı. parklar yapmışlar, hem böyle oturacak alanlar çok lüks. Fiyatlar da öyle ucuz değil. Tabii canım. Her şey çok güzel. Sanki Amerika'da bir Miami'nin eyaletin bir yerindeyiz yerine değil geldik. mi? Hani ilk kahvaltı yapmıştık ya en son. Onun benzeri bir bahçe burası. Kimler burası mesela? Tulum, işte Meksika. Böyle yerler var. İyisiniz, hoşsunuz çocuklar, dünyayı geziyorsunuz diyorsunuz. Sizin sayenizde dünyayı görüyoruz diyorsunuz. İşte bizimle beraber bilet alıyorsunuz, bir yerlere gidiyorsunuz. Ama bu 12 dolar etmez. Bunun acısını biz çekmemeliyiz. Amerika'da mıyız mübarek? Demekten artık bir hal oldum. Bir parça ekmek üstüne pesto sos, küçük bir somon. Allah razı olsun, krem peynirini de unutmamıştım. 12 dolar somon normal ya. 12 dolar tek parça ekmek etmez. 12 dolara Türkiye'de yemek yiyebiliyorsun. Tamam bir şey demeyeceğim. Tamam bir şey demeyeceğim. Bu tartı kaybedeceğim, savaşa girmek istemiyorum. Allah aşkına yani bir sucuklu yumurta yiyorsun artık. Gerçekten yediğimiz en başarılı kahvaltı, ikinci kez geliyoruz o yüzden. Evet. Yani bu pesto sosu falan harika. Genel olarak bir kahvaltı 10-15 dolar arasında burada. Ve hepsi lezzetli. Çok beğendim. Afiyet olsun. Gerçekten son zamanlarda yaptığım en iyi kahvaltılardan bir tanesiydi. Lezzet anlamında çok iyiydi. Böyle suyumuzu da içelim. Çok sıcak bir hava var bugün. Yurt dışında özellikle böyle sudur, buzdur çok dikkat ediyorum ama sizler özellikle böyle evlerinizde ya da işte nerede su içiyorsanız temiz suya olabildiğince erişmek için elinizden geleni yapıyorsunuzdur. Ama artık damacana taşımanıza gerek kalmadan su arıtma cihazları sayesinde temiz suya ulaşabiliyoruz. Benim dünya turu sponsorum olan Aura Sebillion'da benim evimde de kullandığım bir ürün. Çok güzel böyle su arıtma cihazları üreten ve bu şekilde temiz suya birçok şekilde ulaşabildiğiniz farklı ekipmanları olan bir cihaz satan bir firma. Arkadaşlar böyle su içerken aklıma geldi. Benim bu dünya turunda da beni destekleri için teşekkür ediyorum. Hani siz de böyle artık damacana taşımaya gerek kalmasın. Birçok yerde rahat bir şekilde temiz suya erişelim. Hani evdeki musluk suyunu direkt içilebilir su haline getirebilen bu Aura Sebillion'un ürünlerine bakabilirsiniz. Böyle su içerken aklıma geldi ve kendilerine de bu dünya turunda teşekkür etmek istiyorum. Kahvaltımızı yaptıysak hadi gelin birlikte bu dünyaca ünlü bölgeyi keşfe çıkalım. Şimdi kahvaltıdan çıktık. Doğruca buranın en güzel senotellerinden birine gidiyoruz. Hazır mısınız arkadaşlar? Yolculuk çok iyi. Şimdi kassız çekiyoruz ama kasla takacağız birazdan, söz. Şimdi böyle 10 dakikada senatolardan bir tanesinin olduğu yere geldik. Böyle yemyeşil bir tabiatın içerisinde sizi çok güzel bir doğa harikası karşılıyor. Ve bunların hepsi nasıl olmuş biliyor musunuz? Zamanında göklerden gök taşları, meteor taşları dökülmüş ve içerisini zamanla yağmur doldurmuş. Sonra bunun etrafındaki yemyeşil bir tabiatla beraber yeşille mavinin bir sarmaladığı aslında obrukların dolmuş hali olmuş. Çok güzel yerler olarak biliniyor. Meksika'da 6000'den fazla var bunlardan. Bunların hepsini şu anda turizme açmış durumdalar. Gelip gezebiliyorsunuz.
Biz de onlardan birine geldik. Besica. Mesela normalde fiyatlar adult'a 500 peso yani yaklaşık 25 25 dolar. dolar. Bize bedava. Niye bedava? Çünkü Digital Nomad kafesine gittik ondan dolayı. Yoksa kaşıma gözüme bakıp vermiyor. Vermiyor. Biz dün burada uzaktan çalışıyoruz ya bilgisayar başında. Böyle nomadların, gezginlerin bizim gibi çalıştıkları ofisler var. Dediler ki günlük PES alırsanız size bir tane de böyle bir senatoya giriş vereceğiz. Öyle bir paket aldık. Çok daha uyguna denk geldi. Bakalım nasılmış. Abi çok güzel, burada su ikram ediyorlar. Bak şöyle bir Hindistan kabuğunu gibi bir şey. Bir bitkinin. Şöyle su koyalım bakalım. Sezer bak suyu nasıl veriyorlar. Yok canım. Öyle mi? Hiç böyle su içmemiştim. Bir meyvenin kabuğu. Bakayım şuna bir. Sat işte bunu Türkiye'de 500 TL. Direkt. Şey galiba bu. Meyvelerden birine benziyor. Bu passion fruit olabilir mi? acaba? Olabilir. Ona da çok benziyor. Büyüğü biraz. Çok tatlı olmuş. Güzel mi? Buraları o kadar çok övmüşler ki yani Meksika'dan daha ünlü bir yer bu senatolar olabilir. Gerçek anlamda benzerlerini neredeyse hiçbir yerde göremiyorsunuz. Sonuçta her yere meteor taşı düşmüyor, göktaşları düşmüyor ve bunların tabiata bıraktığı izleri de göremiyorsunuz. O yüzden bayağı bir övülüyor. Girişin güzelliğine bak. Diğer Bali'de kafeteler gibiyiz. hiç böyle değil mesela. Bu tamamen tesisleştiği için biraz daha böyle Bali'deki ambiyansı vermişler. Diğerleri daha çok işte doğal şeyinden bozulmamış, herhangi bir şey eklenmeden. Ha, peyzaj mı yapmışlar burada? Evet evet, burada biraz şekilleşme var. Güzel Taşlar ama. falan da çok güzel. İyi ki buraya geldik çünkü diğerlerine gitsen He. daha doğal. Onlar da çok güzel ama şimdi bunun içini merak ediyorum, suyun rengini. Orada kıyasla. Şimdi dip dibe oldukları için çok farklı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani en azından girişi güzel. Evet ya. Abi zaten buraların olayı bu değil mi? Hep bunu çok iyi yapmışlar değil mi? Yani bunlar özellikle Bali ve Tulum bu konuda bir numara. Biz geçen gittiğimiz yer ne kadar kötüymüş. Buenas. İnanılmaz güzel. Şuraya bakın. Harika görünüyor. Dur bir dakika. Önce bir çantalardan kurtulayım, sonra anlatacağım size. Yani böyle ilk girdiğinizde anlayamıyorsunuz nereye geldiğinizi. İşte güneş de geldi. Şuraya masamızı kurduk. Biz böyle loca şeyi istemiyoruz. Harcama limitli de olsa, çünkü o kadar kalmak istemiyoruz. Deniz de çok güzel buraların. Oraları da görmenizi istiyorum. Bak böyle inmeye başladığında zaten güneşle beraber yeşilin tüm tonlarını görebiliyorsun. Önceki bölümde gösterdim. Senato daha böyle dağın içerisindeydi. Bu daha yüzeyde. Hadi Jonathan atla bakalım. Hadi aslanım. Yalnız çok güzelmiş Sezer ya. Renk de çok iyi şu anda. Şey diyeceğim. Heh. Hani yam gibi atlama yapmayalım değil mi? Normalce atlayalım. Şeyim var ya ki, neydi? Beylül. Behlül'ün. O şekilde insan gibi atla. Balıklama atla, göbekleme atlama. Evet, sağ kanattan aslanım. Bir yandan da şey harika değil mi? Şu Var ya çok. doğanın renkleri. Hadi atla. Ben de seni böyle çekeceğim. Çok güzel. Çok güzel. Su var ya, mükemmel. Dostlar şu anda gerçekten cennette izleyebilirim. Yani Sana bir şey söyleyeyim mi? 5 evim olsun. Hepsini satar yine gezerim. yine yerim. yerim değil mi? Hiç düşünmem. Gelmiyoruz be abi. Gezmiyoruz abi. Yapmıyoruz be abi. Gerçekten. Ama yaşadığını hissetmiyor musun yeni bir yer Fazlasıyla gördüğünde? hissediyorum. Ha, gayret geliyordur. Bak şu arkadaki şey falan. Bali değil mi özel kardeş? bölge. Yani biz oraya ne zaman oturacağız? Benim 5 milyon takipçim de olsa ben oraya oturdum. Yemez abi. Yemez. Biz de yedirtmez. Biz genetik fakiriz. Ruhumuz fakir bizim. Bir kere alıştık ya fakir. Yalnız şeyde durması çok zor tabii. Belli. Neden biliyor musun? Tatlı su. Evet. Aha. Doğru. Arşimet misin kardeşim sen? Tuzu arttıkça kaldırma kuvveti artıyor. Peki suyun kaldırma kuvvetini kim buldu? Bir şey buldu işte, hatta hamamdan şey çıkarken buldum diyerek tasla gitti. Sanki Oo, çok zor tek elle durmak. Al bak, dene bak bir. kanka şu ipten yürünüyor mu? Muhtemelen. Destek alabilmek için aynı. Dur ben de geleyim yoksa boğulacağım şimdi. Arkadaşlar her anı çekmeye çalışıyoruz. O yüzden lütfen destekleriniz çok önemli. İkimiz için de. Bizim kanallarımızın yürüyebilmesi için sizin beğeni, yorum yapmanız gerekiyor. Destek olursanız çok seviniriz. Para istemiyoruz. Sadece Abi dilenci bir değil. beğeni. O kadar. Başka bir şey istemiyoruz. Böyle güzel yerleri nerede bulacaksınız bu? Nereye gidiyor? Biz harcamazsak. Ben harcamazsam, sen harcamazsan dünyayı nasıl göreceksin? Çok güzeldir. Oha, renge bak lan. Şey yapalım mı? Şurada Bu fotoğraf çekilelim ya. Bu video bitince bir tane Meksika ziti yapalım. Yapalım. Hani sizler Meksika'ya gelecekseniz nasıl bir plan yapabilirsiniz? Nelere dikkat etmelisiniz? Videonun sonunda ben size anlatayım. Şu an burası o kadar güzel ki hiçbir şey yapasım yok. Gerçekten çok keyifli. Vallahi öyle.
Valla çok güzel yüzdük. Böyle insan bir tazelendiğini hissediyor. Ambiyansı da çok güzeldi. Tesis şahaneydi. Bir şişe şurada su aldık. 4 lira verdik mesela. Hiç para değil. Böyle bir yer için gayet keyifliydi ama başka yerleri de görmek istiyoruz. Denizi de görmek ve göstermek istiyoruz. Şimdiki durağımız bir başka cenote. Hadi gidelim. Cenote Escondido adında bir ayrı cenoteye geldik. Hemen bunun girişinin karşısında, yolun karşısında gönderdiler bizi. Oradan biletimizi aldık. 150 peso, 7 dolar falan. Buraların yolları da çok güzel. Böyle yemyeşil bir coğrafyanın içerisinde yollar kurmuşlar ve siz aslında bildiğiniz ormanların altındasınız. Ama ağaçlar çok yüksek değil. Genelde böyle 6-7 metre yüksekliğinde bir set halinde düşünün. Çok güzel bir yere daha geldiğimizi düşünüyorum. Burası daha halk yeri gibi. Az önceki daha turistik bir tesis gibiydi. Zaten bu cenotelerin büyük bir çoğunluğu böyle oluyor. Doğal oluyor. Az önceki bayağı aykırıydı. İple mi atlıyorlar? Evet, şimdi hatta bir kız arkadaş atlayacak galiba. Sonra biz de atlarız oradan. Bizim Akyaka'ya benziyor. De suyun rengi. Şu tarafı iyice güzel. Gel gidelim o tarafa, sonra buraya gelelim, atlayalım. Çok güzelmiş ya. Burası daha doğal. Daha doğal. İnsan eli değmemiş. İnsanların tamamen özgür olduğu bir yer. Bakar mısın şu rengi? Kayalıklara bak. Bunu bu kadar temiz nasıl korumuşlar ya? Bak mesela biz sizi bugün plaj kısmına götüreceğiz. Orada okyanustan gelen otlar göreceksiniz. Bizim bu bulunduğumuz coğrafya aslında mangrove ormanlarıyla kaplı. Bu mangrove ormanları da aslında çok büyük bir oksijen sistemi. Sualtı canlılığının hayatta kalması için hayati bir öneme sahip okyanusun olduğu yerlerde. Bu Tulum bölgesinde o kadar çok otel ve tesisleşme oluyor ki bu tabiatı bozuyorlar ve otlar denizlerde üremeye başlıyor. Zarar veriyorlar yani. Bunun farkına varmak için de artık çok ciddi adımlar atıp bu cenoteler, deniz, işte tesisler konusunda çok hassaslar. Çünkü sürdürülebilir turizm yapmak istiyorlar. Ama bunları çok iyi korumuşlar. Hatta bazı kayaların üstüne kadar temizliyorlarmış pislenmesin diye. Dalgıçlar dalıp. Baksana. Millet böyle gelmiş takılıyor, ne güzel. Yoga yapıyorlar bak şurada kızlar mesela. Harika. O kadar temiz ki ayaklarınızı sokup balıklara temizletiyorsunuz. Dur deneyeyim bakayım. Ya kardeşim videomu Geliyorlar mı? geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Gel geliyorlar. Bakayım gelecek mi? Ama ısırmıyorlar bunlar Sezer. Isırma yok. Yakından geliyor, bakıyor, gidiyor. Dokunuyorlar sadece. Değmiyorlar bile. Aa. Şu temizliğe bak ya. Bayıldım ben buraya. Bak çocuk Evet. mesela atlıyor böyle. Ben de atlayacağım birazdan. Hadi bakalım. Oo. Güzel atladı. Kral işi biliyor. Güzel atladı. Evet arkadaşlar. 10.000 like atlarım, 100.000 like'a boğulurum. Sen de atla Var ya öyle salak ya. salak şeyler. Tut ipi. He? İpi tut, iple atla. İple mi atlayayım? Hı hı. Yani ne yap biliyor musun? Benim yıllar önce videom var. Gidiyorsun oraya, tut, dur orada, bam diye bırak kendini. Bak git öne. Hadi 1, 2, Hazır mısın? hazırım. Haydi. 2, 3. Çok güzel. Geliyorum. O zaman hanımlar beyler, Meksika gezimize hoş geldiniz. Çok güzel değil mi ya? Cenoteler evimiz. En sevdiğim yer cenoteler. Vallahi bak. Çok güzel. Evet Sezer Bey, yapın bakalım çılgınlığınızı. Recai geliyor, Recai gelemedi. Az öncekini tamam saymıyoruz hadi. Az öncekini sileceğiz montajda. Arkadaşlar o olmadı. Hadi tamam. Hadi 3, 2, 1, vamos. Hadi yapacaksın bu sefer. Oğlum herkes de bana bak. Hadi gidiyor. Hadi. Ya gel Türkiye'ye döneceğiz böyle giderse gel. Boş ver.
Bir benzin istasyonuna geldik. Motorları fullliyoruz. Litresi $1 falan geliyor. Böyle her yerde petrol ofisleri var. Gayet iyi ve Latin Orta Amerika'da pek göremeyeceğiniz bir sistem var. Çok güzel marketler var bak böyle. İyi o konuda market şeyleri. Petrol ofisleri. Benzinler fullse plajlara akabiliriz. Hadi bakalım. $12. 6'şer dolara bizi 2 gün daha götürür bu. Hadi bakalım yolumuz açık olsun. Meksika'nın her yerinde marketler var. 7-Eleven mesela düşünün Asya'nın en büyük zincirlerinden bir tanesi. Tayland'da Mayland'da hep göstermiştim. Burada da var ama burada aynı zamanda böyle Go Mart adında marketler de var. Bu marketler içerisinde ne ararsanız bulabiliyorsunuz. Bak bulunduğumuz yer biraz turistik olduğu için fiyatlar bir tık daha pahalı. Hani 10'a aldığın su 15 oluyor. Böyle çok güzel atıştırmalık böyle sandviçinden, tatlılarından ne ararsan bulabiliyorsun. Şu empanadaya $1 civarında. Bildiğiniz bizdeki nasıl pişinin etlisi. Ve bunu börek. Börek diyelim. Ayıp etmeyelim bana. Gerçekten Sert poğaçanın yumuşağı. çok lezzetli oluyor. Bunu Latin Amerika'da da en iyi Arjantin yapıyor. Burada da bulabiliyorsunuz. Şimdi bundan hızlıca atacağız. Plaja gidiyoruz. Acıktık. Çok iyi. İnşallah Her şey tadı çok da iyidir. öldür. Bence öyledir kanka. Sana ne ararsan var. Sandviçlere bakın mesela. Şurada direkt içeride Subway bile var. Hani en kötü git Subway'den ekmekli bir etli bir şey al geç. Ya fiyatlar gerçekten turistik yerde olmamıza rağmen çok üzmüyor. Ama mekanları birazdan göstereceğim. Onun yorumunu siz yaparsınız, bekleyin. Ama şimdi bir videoyu durdurun önce. Bir beğeni alalım videomuza. Sonra eğer Meksika videolarının devamının gelmesini istiyorsanız böyle güzel de bir yorum bekliyorum. Algoritmanın bu sistemin çalışması anlamında desteklerseniz sevinirim. Ne olacak? Sizin elinize mi yapacak? Gireceksin telefondan bir hayalin peşinde yazıp abone olmuşsundur zaten. Açıklama yorum kısmına da Deniz iyi geziler Meksika. Keşke Meksika'da ben de olsam. Darısı başıma gibi şey bile yazsanız kabulümüz. Öyle bir algoritması var saçma sapan. Bak burası da böyle atıştırmalık ne ararsanız abur cubur kısmı. Şuradan kahveni alabiliyorsun. $1,5'mış sadece bir tane kahve bakın arkadaşlar. 30 peso sadece. Şurada ikili kocaman sular var. 2 tanesi böyle büyükleri $1,5 geliyor. Şurada krakerler falan var böyle atıştırmalık bir şeyler alabiliyorsunuz. Genelde fiyatları $1, $1,5 civarında oluyor. Bu tortillalar onların daha çok mısırdan yaptıkları lavaş gibi olan bir ekmek. Bunu bizlerin çok sevemediğini söylemiştim ama bir yer bulduk. Belki akşam yemeğe sizi oraya götürürüm. Orada bizdeki gibi bildiğiniz undan yapıyorlar. Yani mısır değil, normal bizim ekmeklere benzeyen lezzetli oluyor. Belki orada bakarız. Nasıl? Ya şurada yiyelim. He? Çok güzel lan. Valla. Kıymalı pide gibi. Gel ben de ölüyorum açlıktan. O kadarcık şeyle kim doyacak sabah? Mükemmel. Valla. Valla mükemmel. Kıymalı börek de. Baksana et ne kadar çok koymuş. Bu ülkede et bedava galiba. Valla $1,5 geçin. Meksika'da aç kalmak imkansız. Ve her şey çok lezzetli. Şimdi dünyaca ünlü Tulum plajlarına geldik. Arkamdaki bembeyaz kumlar, masmavi deniz, Belize'ye kadar uzanıyor. Bunun bir ucu da buradan gidersen Cancun. Tulum'u Tulum yapan en ünlü yer zaten burası. Hadi gelin gezelim. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.